Herkese merhaba. Bugün Boston'dayım. Boston'da çok güzel bir yürüyüş planı var kafamda. North End bölgesinden başlamak istediğim yürüyüşe. Yani şu an arka tarafım hemen aslında Boston'ın Atlas Okyanusu'na açılan işte o ana kanalının olduğu yer. Buradan yukarıya doğru, downtown'a, merkeze doğru bir yürüyüş planı var. Aslında ana rota bu ama nereden nasıl yürüyeceğimi çok planlamadım. Beraber doğaçlama yürürüz. Neden North End bölgesinde başladım? Çünkü burası aslında Boston'ın en karakteristik tarihi ve böyle o tarihi yaşatan noktalarından birisi. Belki bütün bu modern Amerika'nın yine en eski yerleşim bölgelerinden birisi. Böyle yürüdükçe yavaş yavaş bunlardan da bahsedeceğim. Şimdi birazcık bu mahallenin içinden geçeyim. Hava yaklaşık 5 derece. Hissedilen belki biraz daha serin olabilir. Çok soğuk. Ama güneşli. Bu bölgede rüzgar da çok fazla oluyor. Okyanus kenarı olduğu için bu kuzeydoğu şehirler özellikle okyanusa yakın kısmı çok rüzgarlı oluyor. Bu video kafamda çok fazla böyle şey var. Size aktarmak istediğim bilgi var. Onun için güzel bir video olacak Boston'la alakalı. Bence çok da böyle alışılagelmiş, var olan bir video formatı olmayacak. Onun için baştan sona izlemenizi çok çok tavsiye ederim. Özellikle Amerikan tarihiyle alakalı çok okuma fırsatı bulmuş, yani çok fazla okuma yapmış birisi olarak bu bölgeyi size böyle biraz daha farklı detaylara inerek anlatmak istedim. Bir yandan haritama da bakacağım. Evet, şöyle birazcık North End'in içinden geçeriz. Şimdi buradaki gördüğünüz evlerin birçoğu eski kiremit zaten ve bunlar 1600'lere dayanıyor. Boston'ın kuruluşu da böyle bilinen tarih olarak 1630. Bu North End bölgesi de özellikle çok katmanlı bir yer. Yani şöyle katmanlı. İşte ilk 1600'lerin başında videonun devamında daha detayına gireceğim. Puritanlar, yani Puritan diyelim biz. Ondan sonra devrimciler, Boston Tea Party'den bahsedeceğim. Sonrasında diğer göçmenler, İtalyanlar, hepsine uzanan böyle çok katmanlı bir bölge aslında. Şu gördüğünüz yapıların çoğu 1600'lere dayanıyor. Çünkü bu bölge işte limana en yakın, Boston limanı. Hemen zaten Amerikan şehirleri öyle, limanın hemen etrafında. New York'ta olduğu gibi yine Manhattan en güneyindeki Seaport tarafında kuruluyor mesela ilk yerleşim. Burası da benzer. Yani burası da işte ilk başta Puritanların daha çok yaşadığı, 1630'larda kurulmaya başladıktan sonra 1640'lara doğru hemen liman şehri olarak böyle ticari faaliyetlerin sıkça olduğu bir bölge. Şu 7-Eleven'da mesela buranın yapısına uygun. İlk kez böyle bir 7-Eleven tabelası görüyorum. Bakın birçok İtalyan mesela mekanı var burada. Şöyle sokağı bir göstereyim size. Çok güzel bir bölge. Burada da mesela Ekim ayı Italian American Heritage Month. Şu yukarıda yazıyor. Şimdi bu tarafa doğru devam edelim. ...1700'lere geldiğimizde de yine North End bölgesi bu sefer birazcık daha varlıklı ailelerin yaşadığı bir bölge haline gelmiş.
Bu da işte Amerikan devrimine kadar böyle devam etmiş. Devrimden sonra şehir büyüyor tabii. Daha sonra yerleşim daha çok şimdi ileriye doğru gittiğimiz merkeze kayıyor. There's a cool Bu cadde çok hoş bir cadde gerçekten. Gelirseniz mutlaka buradan yürümenizi tavsiye ederim. Hanover Caddesi bu geçtiğimiz cadde. Burada birçok İtalyan pastry pastane var ve çok da başarılı. Her sokak birbirinden güzel yani bu diğer caddeler de çok güzel. Buralarda böyle biraz hem Avrupa'yı bir his var hem de bir İngiliz. Yani zaten Boston öyle. Zaten İngilizlerin kurduğu o coğrafyadan kişilerin kurduğu bir bölge olduğu için yapılar çok benzer. O havası, ruhu çok tam bir İngiliz şehri. Bakın şu sol tarafımdaki tam bir klasik böyle İtalyan pastanesi mesela. Biz de bugün öyle bir kahvaltı yaptık. Çok güzel bir kahveyle, güzel bir İtalyan sandviçi. Tabi bu bölgede Boston'ın en eski yapıları var. İşte bir tanesi Old North Church, bir diğer ismi Christ Church. 1723 yılında yapılıyor. Boston'ın en eski, ayakta kalan en eski kilisesi şu anda. 1800'lerden itibaren yine İrlandalılardan çok fazla göç alıyor burası İrlanda'dan. Ardından işte Yahudiler gelmeye başlıyor. 1900'lerin başından itibaren de İtalyanlar geliyor. Bu caddeye de Little Italy deniyor zaten. Boston Little Italy kısmı bu Hanover Caddesi.
Boston merkezin nüfusu yaklaşık 600-700 bin civarı ama metropol nüfusu bütün çevre ilçeleriyle beraber 4-5 milyona çıkıyor. Birkaç tane de takma adı var Boston'ın. İşte The Hub of the Universe veya işte Beantown veya işte The Cradle of Liberty, özgürlüğün beşiği gibi böyle lakapları var. Yani çok herkes o kısmını bilmez Boston'ın ama birçok ilkin de aslında ev sahipliğini yapan bir şehir. İşte Amerika'nın ilk üniversitesi burada kuruluyor, Harvard Üniversitesi. İlk okul aslında yine burada kuruluyor. İsmini hatırlamaya çalışıyorum. Boston Latin School olması lazım. Yine 1600'lerde kuruluyor. Harvard 1636 olması lazım. Latin School'da 1635 olması lazım. İlk kütüphane burada. Boston Public Library. Müthiş bir kütüphanedir. Amerika'da bu halk kütüphanesi çok fazla şeydir yani, çok yaygın bir şey. İşte burada da free to all, yani herkese açık, free sloganıyla ilk burada kuruluyor ve şu an işte New York'ta da var. Her şehirde hemen hemen bir public library vardır. Mesela Harvard'da ilk kurulduğu zaman aslında Puritan din adamlarını yetiştirmek amacıyla kuruluyor. Yani yine bir dini bir okul. Ama şu anda tabii dünya çapında bir bilim merkezi. Amerika kıtasında düzenli olarak yayınlanan ilk gazete burada çıkıyor. Boston Newsletter. 1704. İlk başta tabii İngiltere'den gelen haberleri içeriyordu o gazetedeki çıkan haberler. Ama daha sonrasında kolonilerin, işte o devrim ateşini filizleyen kolonilerin iç sesi haline geliyor. Şimdi böyle yavaş yavaş hepsinden bahsetmeye çalışacağım. Aklıma bir şeyler geldikçe böyle söylüyorum ama umarım çok bağlamdan kopmam. Mesela şey vardı bir de, Boston gazetesi de var. O da 1700'lerin yine böyle 1700'lerin ortasında veya başlarında kurulan bir gazete olması lazım. O da mesela tam bir devrim döneminde böyle halkı örgütleyen çok önemli gazetelerden birisi. Amerikan devriminin başladığı yer burası. Onun için mesela Samuel Adams veya işte Benjamin Adams gibi isimler o gazetede yazıyordu hep. Ve halk oradan örgütleniyordu aslında, o kıvılcımlar oradan ateşe, böyle filizlenip ateşe dönüşüyordu. Bu bölge çok güzel bir bölge. Özellikle akşam çok hareketli oluyor. Burada birçok Irish pub var. Şöyle etrafı göstereyim size. Yani gerçekten Britanya'daki düzeyde çok güzel Irish pub'lar var. Hemen hemen her gün, her akşam Irish pub'a gittik. Şimdi 1630 yılında dedik, Puritanlar tarafından kuruluyor. İngiliz Puritan kolonistler tarafından kuruluyor şehir. Kimdir bu Puritanlar peki? Bunlar aslında 1500'lerin sonu ile 1600'lerin başında
İngiltere'de ortaya çıkmış bir dini reform hareketinin üyeleri. Ya Puritan kelimesi şeyden geliyor, işte bu İngilizce'deki purification, purify. Puritan da işte yani arındıran kişi, arındırmak isteyen kökenine indiğimiz zaman şuradan müzik sesi geliyor. Onun için telif yememek için şöyle kaçacağım yavaştan. Telif nedeniyle oradan yürüdüm. Çünkü müzik büyük ihtimalle telife girecekti. Çok az ilerledikten sonra devam edelim. Şimdi evet, Puritanlardan bahsediyorduk. Dediğim gibi işte purification'dan geliyor aslında o kelimenin kökeni. Arındırmak isteyen kimse. Bunlar aslında bu işte İngiltere'nin biliyorsunuz merkezi Anglikan Kilisesi. Bunu yeterince arındırılmış, işte onların sıfatıyla, yani purified bulmuyorlardı. Katolikliğin de bazı kalıntılarının hala işte onun içinde devam ettiğini düşünüyorlardı. Anglikan Kilisesi'nde. Ve kendileri de böyle sadece İncil'e, daha çok İncil'e dayalı, böyle sade, disiplinli bir inanç sistemi istiyorlardı. Bu arada böyle etrafı da göstererek devam ediyorum. Ancak tabii İngiltere'de özellikle kraliyet tarafından bu düşünceler hiç böyle işte hoş karşılanmıyor. İşte 1. Charles döneminde özellikle Puritanlar böyle dini olarak baskılara uğruyorlar. İşte resmi görevde olanlar, memur olanlar görevden atılıyor. İşte hapse girenler oluyor aralarında. Ve böyle baskılar devam edince bunlar Amerika'ya göç etmeye başlıyor. 1620'de de meşhur Mayflower gemisiyle Plymouth limanına geliyorlar. Onlara işte Pilgrims Fathers, yani Türkçe'ye tam çevirince hacılar, hacı babalar bu hareketin ilk dalgası olarak geliyor. Ardından 1630'larda çok daha büyük bir grup olarak gelip burada az önce işte yürüyüşümüze başladığımız yerde Massachusetts Bay Colony'yi kuruyorlar. Bir yandan haritama bakayım. Bu arada şurada ileride bir otel olması lazım. Omni Parker House. Orada çok meşhur bir Boston Cream Pie var. Orada çıkıyor, orada yapılıyor. Gelirseniz mutlaka deneyin. Şimdi önünden geçmeye çalışacağım. Bir hatırlamaya çalışıyorum nerede olduğunu. Evet, şu köşedeki yer olması lazım. Böyle 2 kişi özellikle paylaşımlı olarak yenilebilecek bir şey.
Mesela bu Puritan'ların Harvard'ı kurması veya işte o Boston Latin School'u kurması bir tesadüf değil yani. Gelir gelmez işte 1630'da geliyorlar. O ilk topluluğu kuruyorlar. Hemen sonrasında işte 5 yıl sonra ilkokulu kuruyorlar. Sonrasında üniversiteyi kuruyorlar. Harvard'ı kuruyorlar. Çünkü okumaya yazmaya, özellikle İncil'i çok iyi okumaya çok önem veriyorlar. Dini eğitime, genel eğitime de öyle önem veren bir topluluk. Onun için hemen ilk yaptıkları işlerden birisi bu üniversiteleri kurmak. Bu aslında bugün günümüzde yani o kıvılcım, işte o ilk Britanların 1600'lerde açtığı okullardan sonra bu geleneği devam ettirmiş bir şehir. Amerika'nın en önemli üniversite şehri. Burada çok çok büyük, çok önemli üniversiteler var. Biliyorsunuz zaten birçoğunu. 100'ün üzerinde işte college ve üniversite var. Tabii her şey o kadar da böyle pürüpak değil, onu da söyleyeyim. Salem videosunda bahsettiğim mesela cadı mahkemeleri olayı. İşte bu çok fazla şey inançları var bunlarda. İşte şeytan, işte günahkarlık, büyücülük. Bunların işte bunların korkusunun böyle çok aşırıya kaçtığı bir aslında dönem oluyor sonrasında. Bu da böyle koloninin içinde zıt düşünceleri de ortaya çıkartmaya başlıyor. Şimdi birazcık böyle zamanı ileriye saralım. İşte 1800'lere gelelim. Yine Boston'ın en önemli ikinci göçü Keltler. Boston Celtics logosunda da görebileceğiniz mesela bir o Celtics aslında Keltler yani. Boston Celtics'teki Celtics. O logodaki adam da bir Kelt figürü. Kelt deyince aslında Boston'da esas olarak İrlandalı göçmenlerden bahsediyoruz. Bu işte İrlanda'nın meşhur 1840'taki büyük kıtlığından sonra The Great Famine, binlerce İrlandalı Amerika'ya kaçıyor. Ve en büyük yerleşimlerinden birisi burada Boston'a kuruluyor. Tabii ilk yıllar zor geçiyor Keltler için burada. Çünkü Puritan kökenli Protestanlar Katolik İrlandalıları alt sınıf olarak görüyor. Zaten dini olarak çok zıt iki kutup. Bir de onlar çok önceden gelmiş, yani 150-200 yıl önce gelmişler. Sonradan onlar geliyor. Alt sınıf olarak görülüyorlar. Mesela iş başvuruları, iş ilanları olacağı zaman başvuru şeyinin altına şey falan yazılıyor. No Irish need apply falan gibi. Genelde de bu ilk İrlandalı Keltler liman işçisi olarak en alt veya işte temizlikçi, inşaatçı, hizmetçi gibi işlerde çalışıyor. Ama Keltler de çok hızlı bir sürede çok böyle kayda değer bir şeye giriyorlar, yani dayanışma içine giriyorlar. Ve hem mahallelerinde hem kiliselerde hem de politik güç olarak bir anda böyle iyi örgütlenerek ilerleyen yıllarda önemli mevkiler ve yerler edinmeye başlıyorlar Boston'da. Şu bina çok güzel bir bina. Şöyle mi? Sen şöyle yürümek istedim.
Şu an çarşı bölgesindeyiz, downtown'un. Yine ufak bir telif sıkıntısı olduğu için birazcık ara verip devam etmem gerekti. Nereden nasıl müzik çıkacağı belli olmuyor tabii böyle doğaçlama yürüyünce. Şeyden bahsediyorduk, yani Keltlerin işte zaman içinde böyle toplumun çeşitli kademelerinde yükselişinden. Bunun en önemli simgelerinden birisi de tabii ki Kennedy. John F. Kennedy, Amerika'nın biliyorsunuz Dallas'ta suikaste uğrayan devlet başkanı. O da aslında bir Katolik, İrlanda kökenli bir aileden geliyor ve Kelt yükselişinin aslında sembol ismidir Kennedy Amerika'da. Sonuç olarak kim daha etkiliydi? Nasıl iki yapı birbirine nasıl yön verdi? Benim okumalarımdan şöyle aslında. Yani Puritanlar daha çok Boston'ın hem zihinsel hem de kurumsal yapısını kurdular. Yani ana çelik iskeletini kurdular. Keltler de, yani İrlandalılar da Boston'ın daha çok işte duygusal, toplumsal ve politik ruhunu şekillendirmiş oldu. Çünkü Keltlerle beraber çok daha fazla işte yani dayanışma, müzik, mizah, mahalle kültürü, politika, bu tip aslında bir şehri veya toplumu, devleti kültürle buluşturan, ona ruh katan, birçok yani içine dolduran bir aslında topluluk oldu Keltler. Şimdi bir de tabii ki Boston'da bahsetmemiz gereken en önemli olaylardan birisi de Amerikan devrimi. Bağımsızlık mücadelesinin doğduğu şehir aslında burası. Bin 1700'lerin ortasında Amerika hala Britanya İmparatorluğu'na bağlıydı. İşte 13 tane meşhur koloni olarak vardı ve hepsi İngiltere'ye, kraliyete vergi ödüyordu. Ama Londra'daki parlamentoda hiçbir temsilleri yoktu. Şimdi Washington DC videosunda hatırlarsınız, arkadaşımla beraber hani o açıklıyordu. Vergi veriyoruz ama işte hiçbir söz hakkımız yok. Yani no taxation without representation. Yani temsil olmadan vergi olmaz gibi bir slogan atmaya başladılar. Ve bu böyle baya bir halk içinde rahatsızlık, sürekli böyle bir içten içe büyümeye başladı bu rahatsızlık. Bahsettiğim otel bu arada burası, o şeyi yapan meşhur pastayı. Şurada da Boston Cream Pie. Hemen şu adamın durduğu yerde fotoğrafı var. Göremiyoruz tabii. Buraya Boston'a gelirseniz bence bu pastayı yiyebilirsiniz. Ben genelde denemeyi çok seviyorum. Yine bu arada konu değişti ama gittiğim yerlerde ne olursa olsun lokal ürünleri denerim. Mesela buraya geldiğiniz zaman mutlaka yengeç crab sandviçi Quincy Market'in içinde deneyebilirsiniz. Yine bir yengeçli ve balıklı bir çorbaları var. Çok güzel bir çorba. Şimdi devam edelim konuya. Amerikan devriminin doğuşuna. Bunlar içten içe işte bu vergi veriyoruz ama yüklü de vergi ödüyoruz ama hiçbir temsil hakkımız yok. Bu rahatsızlık böyle halkın içinde büyümeye başladı zamanlar içerisinde. Ve İngiliz hükümeti işte East India Company adlı büyük bir ticaret şirketini kurtarmak için kolonilere doğrudan çay satma izni verdi. Bu da yerel tüccarları devre dışı bırakıyordu buradaki. Boston'daki kolonistler bunu hem ekonomik hem de politik bir hareket olarak gördü. Ee, 1773 sanıyorum ki Aralık ayında
Sons of Liberty adlı bir grup isyancı işte Mohawk yerlisi kılığına girerek 3 gemiye biniyorlar. İşte bunlar Dartmouth, Eleanor ve Beaver. Ve gemilerdeki 342 sandık İngiliz çayını, yani yaklaşık böyle 40 ton, 45 ton denize, limana döküyorlar. Yani bugünün parasıyla da böyle milyonlarca dolarlık bir zarar. Bu olay hani şiddet içermiyordu ama son derece sembolik bir eylemdi ve işte İngiltere'ye, krallığa artık sizin kurallarınızla oynamıyoruz bu oyunu mesajı veriyordu. Sonrasında da o zamanın kralı işte 3. George öfkeleniyor. Tabii İngiltere cezalandırıcı yasalar çıkartıyor. Askerleri şehre yerleştiriyor. Gibi böyle işte önlemler almaya başlıyor. Ama bu baskıda geri tepiyor. Çünkü koloniler birbirine böyle destek olmaya başlıyor, 13 koloni. Çok güzel bir şekilde örgütleniyorlar. Ve 1775 yılında işte Lexington ve Concord'da ilk silah sesleri duyularak yani o Tea Party, Boston Tea Party olayından 2 yıl sonra Amerikan devrimi başlıyor. Sonrasında da bu devrim hareketi tabii ki iç savaşa dönüşüyor 1776'dan itibaren. İç savaştan sonra da işte Amerika kuruluyor. Daha sonrasında artık kral tamam çekiliyor. 13 koloni bağımsızlığını ilan ediyor. Zaten o işte söylediğimiz Philadelphia videosunda bahsetmiştik ona biraz. Amerika özgürlük şeyini okuyor, bağımsızlık bildirgesini. 13 koloni olarak kuzey ve güney eyaletler, kuzey eyaletleri işte Boston dahil mesela, daha çok işte sanayiye, ücretli emeğe dayanıyor. Köleliğe karşı kuzey eyaletler. Güney eyaletler ise tarım ekonomisi, daha çok işte pamuk üretimi ve köleliğe bağımlı bir ekonomik düzen. Evet, o kadar olsun yani, daha fazla detayına girmeyeyim o kısımdan sonra işte. Yani buradaki vermek istediğim aslında benim bilgi mesaj, Amerika'nın ilk Amerikan devrimiyle beraber kurulması, Amerika'nın şu anki günümüzdeki haline gelmesinin ilk kıvılcımlarının filizlendiği şehir burası. Boston. Bunun için önemli bir yer. Bir tekrar haritama bakayım. Şuradan ileriden Beacon Caddesi'ne çıkacağım. Oradan veda etmiş olalım. Önemli bir cadde Beacon Caddesi. Şu bina çok güzel gerçekten. Şunu da bir göstermek istiyorum size. Yine çeşitli Amerika'nın diğer şehirlerinde gördüğümüz böyle mimari çeşitlilik var. Bir tane işte Rönesans İtalyanet var. Şu ileride
brutalist var, modernist var hemen karşımızdaki şu gökdelen en sondaki. Bakın şurada bir tane de gri yine bir brutalist bina var. Ama mesela videonun başında başlattığımız kısımdaki yer o tam Puritan, İngiliz mimarisi. Orada yürüdüğünüz zaman sanki İngiltere'nin eski bir şehrinde yürüyorsunuz hissini alıyorsunuz. Punished, but not to the fact that other people don't do it. Dün Houston geldi buraya, Houston Rockets. Boston Celtics maçı vardı. Maça gittik, çok güzeldi, keyifliydi. Alperen de güzel oynadı. Kevin Durant dün tabii Houston'da yıldızlaşan isim oldu. En son kaç sayı attı hatırlamıyorum ama 20-30 civarı bir şey attı. Bilmiyorum, bu ara Celtics zayıf yani, Tatum da yok, en önemli yıldızları. Yani benim son yıllarda izlediğim en zayıf Celtics. Şu karşımdaki bina Suffolk Üniversitesi'nin binalarından birisi. Burada downtown bölgesinde bir sürü binası var. Küçük bir Boston'da neler yapılır şeyi de söyleyeyim size. Klasik işte Quincy Market civarında, işte o marketin içine en tarihi pazarlarından birisi Amerika'nın kapalı bir food pazarı. Çok güzel, çok keyifli. Orada bence işte bir yengeç, buranın mayine veya işte bu kısmın yengeciden yapılan güzel bir sandviç ve çorbası var. Onu deneyebilirsiniz. İşte bu Tea Party bahsettiğimiz gemiyi görmeye veya gemileri görmeye oradaki müzeye gidebilirsiniz. O yani limanı görüyorsunuz orada. Bağımsızlık mücadelesinin tarihinin geçtiği limanı. Denk getirebilirsiniz. Bence TD Garden'da mutlaka bir NBA maçı izlemelisiniz. Videoya başladığımız North End kısmında, Little Italy bölgesinde bence mutlaka yürüyebilirsiniz. O size anlattığım öyle hikayeleri de kafanızda canlandırarak. Çok fazla bilinen yerler değil yani aslında. Ya Boston'a böyle işte bilmiyorum, insanlar yine çok yapılacak bir şey yok falan gözüyle bakıyor ama aslında tarihini anladığınız zaman gezdiğiniz yerlerin çok daha keyifli bir hal alıyor. I do want to trust you, man. I swear to God. Amerika'nın ilk beyzbol stadyumu burada, Fenway Stadyumu. Beyzbol takımı da Red Sox. En ünlü takımlardan, en ünlü takımdır herhalde zaten beyzbolda. Ben çok beyzbolla aram yok, bilmiyorum yani, çok fazla takip ettiğim bir şey değil. O stadyuma gidebilirsiniz. Çok güzel müzeler var, müzelere gidebilirsiniz. Harvard Square'a gidebilirsiniz. Harvard Üniversitesi'nin olduğu yerde, Cambridge tarafında.
Burada yine dünyanın en eski maratonu var. Boston Maratonu. Denk getirebilirseniz katılabilirsiniz. 1800'lerin sonundan itibaren yapılan bir maraton. Şimdi gideceğimiz cadde, videoyu bitirmek istediğim Beacon Hill. Orada da işte Amerika'nın en böyle güzel örneklerini görebileceğiniz Victoria döneminde özellikle yapılan Victorian etkisini görebileceğiniz böyle tarihi evlerin olduğu bir cadde. Kütüphaneye mutlaka gidin bence buraya gelirseniz. Boston Public Library. 1800'lerin ortasında kurulmuş müthiş bir kütüphane. Evet, burası Beacon Street olması lazım. Sol tarafındaki bina mesela yine Suffolk Üniversitesi'nin başka bir binası. Hukuk Fakültesi özellikle çok meşhurdur bu üniversitenin. Video birazcık uzun olunca tabii şarjla ilgili bir sıkıntı oldu, kameranın şarjıyla ilgili. Küçük bir müdahale yaptım. Devam ediyorum. Şimdi şurada önümde bir tane mekan var. Bu çok güzel bir Irish pub. Aslında burası pub. Irish Cafe yazıyor ama çok güzel bir pub. Bu Irish Cafe'de yani çok benim sevdiğim bir şey değil ama işte içinde viski olan İrlanda kahvesi, sıcak kahve, üstüne viski koyuyorlar içine. Üstüne de böyle çırpılmış krema. Denemek isterseniz burası yeri. Şu mekan da çok hoşmuş. Chicken or steak? Şurada yine müzik sesi geldiği için karşıya geçeceğim. Şu kubbeli, altın kubbeli bina bildiğim kadarıyla Massachusetts eyaletinin, yani eyalet binası. Beacon Street. Bu caddeyi böyle sola doğru devam ederseniz, yani şu tarafa doğru, o bahsettiğim Victorian evlerini göreceğiniz tepeye gidersiniz. Evet. Şuranın manzarasını çok seviyorum. Beacon Hill'den bahsettik. Madem burada bitireyim dedim videomuzu. Buraya kadar birazcık yürüdüm. Şurada çok kısa daha yürüyeceğim. Burayı size göstermek istiyorum. Çok güzel bir cadde burası. Charles Caddesi. İşte Beacon Hill denilen bölge bu tarafı kapsıyor. Etraf çok nezih, çok güzel. Dediğim Victorian tarz, birazcık daha Boston'ın daha sonra kurulan bir muhiti. O videoya başladığımız kısımdan o yönde ayrışıyor. Daha yeni bir 1800'ler zannediyorum buranın. Buradaki evlerin
kuruluş tarihi o döneme dayanıyor. Çok güzel butikler var, çok güzel mekanlar, çok güzel mekanlar var. Coffee shop'lar var, restoranlar var. Bir tane çok eski bir ale house var, bir pub var ileride. On the board. Yeah, that's true. I don't like Ubering. Does it place across the Mağazalar çok güzel değil mi? Çok güzel şeyler de var burada. Sanatçı galerileri. Yani yürümesi çok keyifli bir cadde gerçekten. Video bittikten sonra şuradaki çikolatacı çok güzel sıcak çikolata yapıyor. Orada sıcak çikolata mı içsem, Ale House'ta bir bira mı içsem? İkilemi yaşıyorum şu an. İnanılmaz güzel kahve kokusu geldi. Şu an üçüncü bir seçenek de eklendi. Çok güzel bir yürüyüş oldu. Ben çok keyif aldım. Biraz uzun oldu, detaylı oldu. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.